Hani derler ya, ben koşsam zaten Avrupa'da oynardım diye. Ben buna inanmıyorum. Çünkü öyle topçular, öyle futbolcular var ki ne koşmasına ne de pas vermesine gerek kalmaz. Kadınlar diyor ya, ne anlıyorsunuz bu futboldan, anlamıyorum diye. Ben buna çok gülüyorum. Mesela futbol sanattır. Futbol fiziktir. Futbol geometri ve matematiktir. Ay içerisindeki bu matematik ve geometriyi en iyi uygulayanlardan biriyle ilgili konuşacağız bugün. Biz bugün küçük üçgenlerin, tiki taka'nın ustalarından birini, Andres Iniesta'yı sizlere anlatacağız. Andres Iniesta Julan, İspanya'nın batısındaki Albacete şehrinin küçük bir kasabası olan Fuentealbilla'da 1984 Mayıs'ta dünyaya geldi. Çocukluğu da burada geçen Andres, okul sonraları Fuentealbilla sokaklarında gelecekte oynayacağı futbolun temelleri atıyordu. Yeteneğinin Albacete antrenörleri tarafından keşfedilmesi uzun sürmedi. Albacete forması altında altyapı liglerine adını duyurmaya başlayan Andres'in dünyanın en iyi altyapısına sahip Barcelona'nın radarına girmesi bir minikler şampiyonasında elde ettikleri şampiyonluktan sonra gerçekleşti. Bu şampiyonluktan sonra baba Iniesta ne yapar ne eder La Masia oyuncu gözlemcisi Martinez Villaseca ile temas kurdu ve Andres Iniesta'yı izletme fırsatı buldu. Andres'i izleyen Villaseca 12 yaşındaki bu sessiz ama yetenekli çocuğu akademiye zor da olsa aldırmayı başardı. Andres için La Masia'daki ilk yıllar zorluydu. Çocuk yaşta ailesinden ayrılmanın adaptasyonunu sağlamaya çalışıyordu. La Masia'dan takım arkadaşları Andres'i sessiz ve utangaç birisi olarak tanımıştı. Ancak futbolcu olma isteği Andres'i güçlü kıldı ve adaptasyon sürecini atlatır atlatmaz yeteneklerini sergilemeye başladı. Çelimsiz görünüşüne rağmen üstün top tekniği, kolay adam eksiltme özelliği ve ölümcül paslarıyla sahada rakiplerini adeta ezip geçiyordu. Andres bu dönemde takımında kaptanlığa kadar yükselmenin yanı sıra İspanya alt yaş milli takımlarının her kategorisinde forma giyiyordu. Andres, La Masia'nın disiplini ve eğitimiyle ham yeteneğini birleştirirken profesyonelliğe giden basamakları da hızlı tırmanıyordu. Barcelona'yı farklı kılan, total futbol anlayışını sahaya yansıtıp kısa paslar ve verkaç sistemi üzerine dayalı olan oyun sistemi Tiki Taka'yı başarıyla uygulamasıydı. Johan Cruyff'un temellerini attığı bu sistemi Josep Guardiola daha da geliştirmişti. Barcelona bu sistem sayesinde kazanmadık kupa, yenmedik rakip bırakmıyordu. Sistemin bu denli başarılı olmasında ünlü altyapı La Masia'nın önemi büyüktü. Küçük yaşta La Masia kapısından adımını içeri atan yetenekli oyuncular yıllarca aynı sistemde oynuyordu. A takım idmanlarında zaman zaman şans bulan, zayıf, beyaz yüzlü bir genç, kaderin cilvesi midir bilinmez, gelecekteki hocası ve ekürisinin gözüne takıldı. Pep Guardiola. Pep Guardiola Xavi'ye döndü ve "Beni sen emekli edeceksin. Ama bu gördüğün genç ikimizi de emekli edecek" dedi. Barcelona formasını ilk kez takvim yaprakları 29 Ekim 2002'yi gösterdiğinde teknik direktörü Louis van Gaal ile Şampiyonlar Ligi'nde Kulüp Brugge maçında giyen Iniesta'nın bir hayali gerçeğe dönüşüyordu. Futbol dünyası uzun yıllar gıpta ile seyredeceği bir yıldızın doğuşundan henüz farkında değildi ama Iniesta hedefe giden yolda ilk virajı açmıştı. İlk sezonunda toplam 9 maçta sahaya çıktı. İkinci sezonunda oynadığı maç sayısı artıyordu. 2004-2005 sezonuyla birlikte artık Iniesta adı Barcelona'nın kadrosunun önemli isimlerinden biri olmaya başlıyordu. Barcelona teknik direktörü Louis van Gaal, genç Andres'e profesyonelliğin 15 yıl sürecek mükemmel bir kariyerin kapılarını açtı. Ancak bu dönemde işler Barcelona adına kötü gitmiş ve yeni sezonda takım bir başka Hollandalı Frank Rijkaard'a emanet edilmişti. Rijkaard, Andres'e yeterli süreyi vermemişti. Ancak kulüpte herkes Andres'in gümbür gümbür geldiğini biliyordu. Hatta o dönem Britanyalı gazeteci Simon Cooper, teknik direktörü Rijkaard'dan üstün sınıf futbol kişiliği olan bir oyuncu adı istemiş. Rijkaard ise önce kemküm etmiş ama daha sonrasında muzaffer bir edayla doğru yanıtı haykırmıştı. Andres Iniesta sürekli antrenmanda çalışıyor.
ve harika bir futbolcu diyerek Iniesta'nın hakkını formayla olmasa da sözlü olarak vermişti. Iniesta çalışmayı sürdürmüştü. 2004-2005 sezonunda düzenli olarak süre almaya başlamış ve kariyerinin ilk şampiyonluğunda büyük katkı sağlamıştı. Bu şampiyonluk Andres'in şampiyonluklarla dolu kariyerinin siftahıydı. Andres 2005-2006 sezonunda ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Barcelona'daki düzenli forma şansı Iniesta'ya milli takımın kapılarını açmış, İspanya'nın 2006 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasını sağlamıştı. Bu turnuvada yeterli süreyi alamayan Andres, Dünya Kupası dönüşünde Barcelona'da ilk 11'deki yerini garantilemişti. 2006 Dünya Kupası'nın aksine Euro 2008'de takımın değişilmezi olan Iniesta, takım arkadaşlarıyla beraber İspanya'ya 44 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Milli takımda yaşanılan takım başarısı Barcelona'da gösterilemeyince dönemin başkanı Joan Laporta teknik direktör değişikliğine karar verdi. İki Hollandalı hocanın ardından takım bu kez öz evlat Pep Guardiola'ya emanet edilmişti. Guardiola daha önce hiç kimsenin görmediği pas oyunu Tiki-Taka sistemini Barcelona ile hayata geçirmiş, bu sistemi en iyi işletecek Xavi ve Iniesta'yı orta sahaya monte etmişti. Bu sistemi çok iyi gerçekleştiren Xavi ve Iniesta'nın mükemmel uyumu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi ikililerinden biri olmasını sağlamıştı. Bu ikili futbol severlerce Xaviesta olarak anılmaya başlandı. Xaviesta takımlarına rakibi bezdirircesine pas yaptırarak rakip defansın açık vermesini bekliyor, rakip savunmanın verdiği ilk açıkta hücum oyuncularını topla buluşturarak takımlarının gole gitmesini sağlıyordu. Pep Guardiola yönetiminde mükemmel bir şekilde işleyen bu taktik Barcelona ve İspanya milli takımının birçok başarısının temelini oluşturuyordu. Pep'in Tiki-Taka sistemi İspanya milli takımı tarafından da kullanılmış, o dönemde İspanya Euro 2008'in ardından Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı. Xaviesta ise bu iki takımın iki kilit oyuncusuydu. 2008-2009 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea karşısında turu getiren son dakika golü ve 2010 Dünya Kupası finalinin uzatmalarında Hollanda ile uzatmaya giden karşılaşmanın 116. dakikasında rakip fileleri havalandıran Iniesta attığı bu golle takımına Dünya Kupası şampiyonluğunu getiren golü Iniesta'nın kariyerinin en önemli golleri kabul edilir. Iniesta bu dönemde bireysel olarak 2011-2012 Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Iniesta'nın futbol yeteneği ve kalitesi aslında bu ödülü pek çok kez daha kazanacak düzeydeyken dönem olarak Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi tarihin görülmüş olduğu en iyi iki futbolcunun çekişmesine denk gelmiş olması Iniesta'nın en büyük şanssızlığı olarak sayılabilir. Bu şanssızlık Iniesta'nın Messi'nin arkasında en iyi yardımcı oyuncu olarak kalmasına neden oldu. Şunu belirtmekte de fayda var. Messi'nin bu kadar başarılı olmasının en büyük pay sahiplerinden birisi kuşkusuz Andres Iniesta. Pep Guardiola sonrası ise pek çok antrenörle çalışan Iniesta, takımın başına gelen tüm hocaların kadroya yazdığı ilk isim olmaya devam etti. Eski hocası Luis Enrique, Iniesta hakkında Messi'den sonra İspanya futbolundaki en yaratıcı isim diyor ve ekliyor. Harry Potter gibi 1, 2, 3 ve hop adam eksiltti. Elinde sanki bir sihirli değnek var gibi diyerek oyuncusunun kalitesini vurguluyordu. Bu düşünceler Iniesta ile çalışan tüm teknik direktörler için geçerliydi. Iniesta'lı Barcelona sonraki dönemde mücadele ettiği tüm organizasyonların en büyük favorisi olmaya devam etti. İlerleyen yaşı ve Xavi'nin takımdan ayrılmasıyla Iniesta'nın formunda hiçbir gerileme olmamıştı. Topu adeta göbeğini kaşır gibi ayağının altında çevirmeyi sürdürüyordu. Kariyerinin ilk günlerindeki gibi futbolu açtı ve futbol severlerin gözüne hoş gelen futbolunu sergilemeye devam ediyordu. 21 sene terlettiği Barcelona formasına Vicente Calderon'da oynanan İspanya Kral Kupası finalinde veda ederken gerek Barcelona gerek Sevilla'lı 55.000 taraftar büyük efsaneyi ayakta alkışlıyordu. Rakip taraftarların dahi saygı duyduğu bir futbolcuydu Iniesta.
Bunu sağlayan mütevazi kişiliği ve rakiplerine karşı daima saygılı davranmasıydı. Andres Iniesta ismi muhteşem oyunu ve karakteriyle gelmiş geçmiş en büyük futbol efsanelerinden biri olarak anılacak. Bu kadar şey anlattık, bu kadar şey söyledik. Sona bıraktığım ve çocukluğumun anısı 3 dipnot var. Henüz bir lise öğrencisiyken, televizyonun karşısında tek başıma maç izlerken, Iniesta'nın son dakikalarda Chelsea'ye attığı gol ve yaşadığı sevinci hala gözlerimin önünden ve hafızalarımdan silemiyorum. Puyol, Xavi, Iniesta, Sergio Busquets ve Messi. Bu adamlar o kadar özeldi ki kendilerine müdahale olmadan, yani faule maruz kalmadan yere düşmüyorlardı. Bu takımın ne kadar ahlaklı ve disiplinli olduğunu gösteriyordu. Yani biz buraya sadece top oynamaya geldik ve top oynayalım. Hatta bir keresinde maç içinde Dani Alves kendine müdahale olmadan kendini yere bırakınca Xavi gelip onu uyarmıştı. Böyle bir şey yapmasına gerek yoktu. Barcelona'da 8 numara Andres Iniesta'da, 6 numara ise Xavi'de. Ama İspanya milli takımında da 8 numara Xavi'de, 6 numara Iniesta'da. Ben bu ayrıntılara ve bu futbolculara aşığım. Bugün sizler için sessiz sedasız ama ayaklarına beyniyle hükmeden bir futbolcuyu, Andres Iniesta'yı anlattık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.